Bediüzzaman'ın çocukluğunda yaşadığı bu hadisede Gavs-ı Geylani aracı yaparak yardım istemesine tepki gösterenler var. Bunlara karşı ne cevap vermeliyiz? Hocam, Risale-i Nur'da Kur'an'daki bazı ayetlerin mana tabakalarından ilmi cifir ile Risale-i Nur'a işaretler çıkarılmaktadır. Bu işaretlere itiraz edenlere nasıl cevap verebiliriz? Hocam, milli eğitim müfredatı hazırlanırken sizce nelere dikkat edilmelidir? Risale-i Nur'lar din eğitimi anlayışımızda neler kazandırır? İslami ilimleri yeni öğrenmeye başlayan gençlere ne tavsiye edersiniz? Hocam, Risale-i Nur'da Kur'an'daki bazı ayetlerin mana tabakalarından ilmi cifir ile Risale-i Nur'a işaretler çıkarılmaktadır. Bu işaretlere itiraz edenlere nasıl cevap verebiliriz? Birinci şu anın başında Üstad açık ve net olarak söylüyor. Bu Risale-i teliften maksat Kur'an'ın bu cihetle de mucize olduğunu göstermektir. Yoksa beni hodgamlıkla itham edenlere hakkımı helal etmiyorum diyor. Bu ne demektir? Kur'an cifir cihetiyle de bir mucizedir. Muhittin Arabi'yi bilen bilir. Oraya baksınlar, işin mahiyetini öğrensinler ki Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında bunu tasdik edecek bir hadise de mevcuttur. Bakmak isteyen bakabilir. Dolayısıyla cifir ve ebced hesabıyla da Kur'an'ın mucize olduğunu göstermek için Risale-i Nur'da bir eser telif edilmiş. Elbette ki cifir ve ebced hesabının Kur'an'da bu cihette bir mucizenin var olduğunu göstermek için nasıl yapmam gerekir? Ben en iyi benim hayatımı bilirim. En iyi benim kendi hayatımdan Kur'an'ın benden dahi bahsettiğini göstermek için, bu tarzda mucize olduğunu göstermek, Kur'an'da bu şekilde de bir harikalığın olduğunu göstermek. Bu bana ait bir mucize midir? Kur'an'a ait bir mucize midir? Bu orada açıkça söylediği gibi o cümleyi ne hikmetse pek okumuyorlar. Kur'an'ın diyor bu cihetle de mucize olduğunu göstermektir. Bu kadar, bitti. Dolayısıyla bu mesele bu niyette telif edildiği için meselede bu noktadan bakıldığında herhangi bir problem kalmaz. Hocam, bir diğer itiraz ise Risale-i Nur külliyatında şöyle bir bölüm geçiyor. Üstadımız kendisi söylüyor ki ben 8-9 yaşındayken bütün nahiyemizde ve etrafında ahali Nakşi tarikatında ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan namıyla bir zattan istimdad ederken ben akrabama ve umum mahalleye muhalif olarak ya Gavs-ı Geylani derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa, ya şeyh sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur. Aciptir ve yemin ediyorum ki 1000 defa böyle Hazreti Şeyh himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş. Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve Eskar ne kadar okumuş isem Zat-ı Risaletten aleyhissalatü vesselam sonra Şeyh-i Geylani'ye hediye ediliyordu. Ben 3-4 cihetle Nakşi iken Kadiri meşrebi ve muhabbeti bende ihtiyarsız hükmediyordu. Fakat tarikatla iştigale ilmin meşguliyeti mani oluyordu. Sikke-i Tasdik-i Gaybi 143. sayfada geçen buradaki bölümde Üstad Bediüzzaman'ın çocukluğunda yaşadığı bu hadisede Gavs-ı Geylani aracı yaparak yardım istemesine tepki gösterenler var. Bunlara karşı ne cevap vermeliyiz? Risale-i Nur 4 esas üzerine telif edilmiştir. Buradan bir tanesi Risale-i Nur tefsirdir, bir tanesi Risale-i Nur tasavvuftur, Risale-i Nur felsefedir, Risale-i Nur kelamdır. Şimdi burada söylenen cümlelerin hangi alan içinde ve hangi çerçeve içinde söylendiğine dikkat edilmesi gerekir ki burası tasavvuf ölçüleri içinde söylenmiş olan bir cümledir. Herhangi bir tasavvuf ehline bunu söylediğinizde gayet normal karşılayacaktır. Çünkü bu tasavvufun esaslarından bir tanesidir. Bu meseleye bakan kimse buna kelamcı olarak bakarsa hata eder, felsefeci olarak bakarsa hata eder, tefsir olarak bakarsa hata eder. Sözün manası, sözün çizildiği çerçevenin içinde değerlendirilmesi gerekir. Bu mesele yani bir kısım zatlardan onların vefatından sonra hayatlarıyla icraat yapmalarına müsaade edilmesi gibi bir hakikat tasavvufta var olan bir hakikattır. Dolayısıyla bu mesele doğrudan doğruya tasavvufa sorulan bir sorudur ve tasavvufa sorulduğunda ise tasavvuf bir kısım zatların Hayat-ı Harrani gibi veyahut da Gavs-ı Geylani gibi veya Maruf-u Kerfi gibi veya Ahmed-i Rufai İbrahim Desuki gibi bazı zatlara Cenab-ı Hakk'ın ölümden sonra da hayatlarında bulundukları gibi icraat etmeyi lütfettiğini, bu tarzdaki bir hakikatin var olduğunu tasavvufun çerçevesi içinde herkes bilir. Tasavvufun çerçevesi içinde bilir ama bu kelamın çerçevesi içinde değildir. Bu noktayı nazarı iyi anlamak gerekir. Risale'deki bu cümlelerinde tasavvuf çerçevesi içinde söylendiğini bilmek ve o alan içinde değerlendirilmesi gerektiğini iyi anlamak lazım. Yoksa tasavvuf içinde söylenen bir cümleyi kelam dairesinde, felsefe dairesinde cevaplamak, o meseleyi hiç anlamamak ve bir anlamda da edepsizlik yapmak demek. Hocam, vesile yaparak dua ediyor anlamına mı geliyor acaba? Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kulu vesile yapmakta herhangi bir mahsur yoktur. Burada dua Cenab-ı Hakk'adır. Zaten dua ediyor. Dua Cenab-ı Hakk'adır ama Cenab-ı Hak yanında nazlar olan kullar vardır. Nazlı olan kullar vardır. Onları vesile yapmak Cenab-ı Hakk'ın elbette ki kabulünde, duasında böyle bir şey olabilir. Olmasında herhangi bir mahsur yoktur. Çünkü istenilen kimse icraat ve kudret biraz önce söyledik. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a aittir. Cenab-ı Hakk'ın dışında hiç kimsenin kudreti yoktur. Onu vesile etmek onda bir kudret olduğundan dolayı değil, onu vasıta ederek Cenab-ı Hak'tan istemek demek. Hocam, bazı gençler tarafından soruluyor. İslami ilimleri yeni öğrenmeye başlayan gençlere ne tavsiye edersiniz?
Küçük sözlerden okumaya başlasınlar. Sonra Asay Musa'yı okusunlar. Sonra sözler okusunlar. Sonra lemmaları, sonra mektubatı okusunlar. Bununla devam etsinler ama bunları okurken mümkün olduğu kadar karşılıklı müzakere ile içindeki bazı kavramların anlayamadıkları kavramları Risale-i Nur'un diğer yerinde açıklamaları olan kelimelerle, cümlelerle karşılaştırarak anlamaya çalışmaları iman meselesinde çok problemin çözülmesine neden olacaktır. Bizim şu andaki bu yüzyıldaki en büyük problemimiz bizim iman noktasındaki zafiyettir. Bunun da tek ilacı, en güzel ilacı Risale-i Nur'da mevcuttur. Risale-i Nur'u okumanın ve Risale-i Nur'u anlamanın büyük bir görev olduğunu, büyük bir mesuliyet olduğunu bilerek hareket etmek gerek. Evet. Hocam milli eğitim müfredatı hazırlanırken sizce nelere dikkat edilmelidir? Risale-i Nurlar din eğitimi anlayışımızda neler kazandırır? İlkokul 1. sınıftan ta üniversite son sınıfa kadar özellikle öğrencilerin kelime sayısını arttıracak tedbirler alınması gerekir. Bizim tarihimizdeki, edebiyat tarihimizdeki klasik kitapların ve klasik kitapların içindeki kelimelerin hikayelerle öğrencilere verilmesi ve mutlaka bunun sınavlarda çıkması lazım geliyor. Bu usul ile öğrencilerin kelime sayısı çok arttırılmalı. Bu çünkü insan zihninin kapasitesini, anlama kapasitesini, değerlendirme kapasitesini çok yukarılara taşıyacağı için yüksek değerlendirme kapasitesiyle İslam'ı anlamak daha çok kolaylaşacaktır. Risale-i Nur ta 1. sınıftan üniversite son sınıfa kadar birçok problem muhacesinde, birçok meselenin anlaşılması ve tartışılması noktasında konulması, insanların hem zihinlerindeki kapasitenin artmasına, hem İslam'ı kolay anlamalarına, hem de bu millete aidiyetiyle iftihar etmelerine sebep olacaktır ki eğitimden maksat, bir milletin eğitiminden maksat, o milletin yetiştirdiği fertlerin o millete mensubiyetiyle iftihar etmelerini sağlamak, bilgi eksiklerini kapatmaktır. Ama burada en önemlisi, yani bir atom bombası yapmaktan daha önemli olan, atom bombası yapmak için gerekli bilgileri vermekten daha önemli olan, o milleti temsil eden, ileride o milletin en büyük fertlerinden bir tanesi olacak olan o çocuğun milletiyle iftihar edecek vaziyette o eğitim sisteminden geçmesi gerekir. Eğer bir çocuk ilkokuldan ta üniversiteye kadar bir eğitim sisteminde okuduktan sonra üniversite bittiğinde tamamen Avrupa hayran olarak çıkıyorsa bu eğitim sistemi bize ait değildir. Bu eğitim sistemi tamamen zararlıdır. Bu eğitim sistemi bizden değildir. Öyleyse bizden olabilme olduğunu nasıl anlarız biz? Üniversiteden mezun olduğunda bu çocuk üniversiteye gitmemiş olana göre daha fazla milletiyle iftihar edebilir, inancıyla iftihar edebilir, kültürle, töresiyle, örfüyle daha çok iftihar edebilir hale gelmiş olmasını anlarız. Öyleyse bütün mesele, asıl mesele bir ferdin o milletin ferdi olmak hasebiyle iftihar edebilme alışkanlığını kazanması olduğuna göre bunu en iyi kazandıracak olan, akli melekeleri de yukarılara çıkarttıracak olan, muhakeme yeteneğini de yukarılara çıkarttıracak olan Risale-i Nur Türkçenin şaheseri olup bu milletin tarih içindeki en büyük fikri sermayesidir. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.